Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu ünlü markaya ait puzzle çantayı çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gerçekten çok yorucu, çok uğraştırıcı. Özellikle video çekerken çok uğraştırıcı, ilk model çıkarırken çok uğraştırıcı bir çanta oldu. Lütfen emeklerimi karşılıksız bırakmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Her parçasını ayrı ayrı hazırladığım bir çanta oldu. O yüzden zaten çok uğraştırıcı bir çanta oldu. Birbiriyle tamamlayabilmek için gerçekten günlerimi aldı. Lütfen emeğimi karşılıksız bırakmayın. Şimdi öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen şu şekilde bakın. Çantamı ölçtüğümde 26 santim eni olmuş oldu. Şurası boğumlu duruyor biraz daha. Şöyle 26 santim eninde oldu. Hemen boyunu ölçtüğüm zaman şu kısım arka kısım fark ediyor. Şöyle ölçtüğümde 19 santim oldu. Arka taban arka kısımdan ölçtüğüm zaman şöyle tabana kadar ön kısım biraz daha yukarıda duruyor çünkü 23 santim oluyor eni. Şimdi arkadan da ölçeyim yine boyu. 23 santimde eni oluyor arka kısımdan. Ölçülerim bu şekilde. Şimdi öncelikle çantamın genel bir yapımından bahsetmek istiyorum. 7 parçadan oluşuyor çantam. Şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, şurada 5, 6 ve 7 tane parçadan oluşuyor. Yanlış saydım. Şurası da vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bakın şurada küçücük bir parçam var. 7 parçadan oluşuyor çanta. Biraz karışık bir çanta olduğu için ilk başta parçaları sayarken bile karıştırdım bakın. Şimdi hemen malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Ben çantamda Milano Rafya'nın rafya iplerinden kullandım. Bakın bu şekilde. Krem rengini kullandım, siyah kullandım, turuncu ipini kullandım, gri kullandım. Bu şekilde renklerim bu şekilde. Şimdi gramaj olarak bahsedecek olursam en fazla siyahtan kullandım. 150 gram kadar. Kremden yine aynı şekilde 50-75 gram arası kullanmış oldum. Yani 200 gram siyah ve kremden kullanmış oldum. Turuncudan da aynı şekilde 50 gram kullandım. 250 gram bu kısma kadar gitmiş oldu. Gri ipimden çok az kullandım. Yani gram olarak yine 50 gram diyelim. O şekilde hesaplayalım. 50 grama yakında. Yani toplamda 300 gram kadar kullanmış oldum. Bu şekilde Milano Rafya'nın iplerinden kullanmak isterseniz dediğim gibi ölçülerim, gramajlarım bu şekilde. Kağıt iple yapabilirsiniz, makrome iplerle yapabilirsiniz. Onu ipinizin kalınlığına, inceliğine göre yine gramaj olarak değişecektir. Çünkü metre hesabıyla kullanılıyor. Genellikle gram hesabıyla yapınca biraz daha farklılık gösteriyor. 3 milim tığ kullandım çantamı örerken. Son olarak deri askılarımdan bahsetmek istiyorum. Derimi Eva çanta aksesuarda yaptırdım. Şu şekilde kenarlarda bir aparatı var. Birbirine bağlı. Hem elde kullanıma uygun. Orijinali de bu şekilde. Ama ortası biraz daha oval orijinalinden, hani şu şekilde katlanmış şekilde, ama bizimki biraz daha düz. Eva çanta aksesuardan temin edebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini ekliyor olacağım. İçerisine ne kullandım? Astar yaptım. Her parçamı ayrı ayrı astarladım. Video içerisinde zaten bahsediyorum. Astarımla her bir parçamın arasına keçe kullandım. Malzemelerim bu şekilde. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Çantam için öncelikle bu şekilde bir parça hazırlıyorum. Bu benim birinci parçam. Hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle taban kısmını ölçtüğüm zaman 21 santim oldu. Şu tam kenar kısımlarından itibaren ölçtüğümde 23,5 santim. Şöyle bakın, en son şuradan itibaren uzunluğunu ölçtüğümde de 18 santim olmuş oldu. Birinci parçamın ölçüleri bu şekilde. Hadi yapımına başlayalım. Bu parçam için öncelikle krem rengi ipimle 29 tane zincirimi çektim. Zincirlerimi ne çok sıkı ne de çok gevşek çektim. Arka kanatlarına batarak öreceğim için daha rahat bir örgü elde edebilmek adına zincirlerimizi tam orta ayarda çekiyoruz. Şimdi 29 tane zincirimi çektim. Hemen 29 zincirimin üzerine 1 ve 2 tane zincir çekip 31 tane zincire tamamlıyorum.
İpimi üzerine doluyorum. Bakın zincirimin ön kısımları buralar. Çeviriyorum. 31, 30 ve 29. 29 ya buradan saydığım zaman 3. zincirime 29. zincirimin arka kanadına bakın şu şekilde çıkıntılı duruyor. Zaten arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Bunun hemen tepesine bir işaretleyici takacağım. Çünkü dönüyor. Tam yeri belli olsun zincirimin olduğu yer diye karışıklık olmaması adına hemen yarım trabzanın tepesine işaretleyicimi takıyorum. İpimi tekrar üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekip hepsini birlikte toplayarak bir yarım trabzan daha elde ediyorum. Hemen bakın ipimi üzerine doladım. Şimdi ilkine çift batmış oldum. Şimdi burada arttırmamı tamamlamış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Hep arka kanatlarına batarak ilerliyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Arka kanadına batıyorum yine. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Birinci sıramda bu şekilde her bir yarım trabzanımın her bir zincirimin arka kanatlarına batarak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, baştaki arttırmalarımdan itibaren her bir zincirimin arka kanatlarına birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere de bir tane batarak sıramı tamamlamış oldum. Baştaki arttırmalarımla beraber 30 tane ilmek elde etmiş oldum. 30 tane yarım trabzan. Baştaki zincirimi saymıyorum. Bunu sadece üst sırama geçiş olarak kullanıyorum. Şimdi 30 tane yarım trabzanım yaptım ilk sıramda. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum ve ikinci sırama geçiş yapıyorum. Bakın dibindeki ilk yarım trabzanımın tepesine artık yarım trabzanlar trabzan diyeceğim. Uzun oluyor çünkü. Trabzanın tepesine tığım batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane sık iğne yaparak 12 tane sık iğne elde ediyorum. Evet, 12 tane sık iğnemi yaptım. Bakın 12. sık iğnemin tepesine, son sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Yerimi kaybetmemek için. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bundan sonrakileri yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıp bakın şuralara batarak ilerliyoruz. Şöyle. Yanındakine batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde son bakın işaretleyicimi ilkine taktığım yere kadar ilerleyerek yarım trabzanlarımı yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimden sonra her bir trabzanıma birer tane trabzan yaparak yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim işaretleyicimin olduğu yere. Arada toplamda 17 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Şimdi işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Ve ipimi üzerine dolayıp işaretleyicimin olduğu yere de bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum ve aynı yere tekrar batıp bir yarım trabzan daha yapıyorum ve sonunda çiftimi oluşturmuş oluyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Kenarda arttırma yaparak şu şekilde bir üçgenleşme elde ediyorum. Şimdi artık ip geçişi yapacağım. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramda siyah ipime geçiyorum. Şimdi bu geçiş yaparken ne yapıyorum? Hemen bakın yarım trabzanımı yaptım. Şuradan ipimi tutarak tekrar bu noktaya batıyorum. Şuradaki ipimi tutuyorum, ilmeğimi. Tığımı battım. Üçünden birlikte geçirip şurada ipimi, siyah ipimi alıp çekiyorum. Ve bakın çektikten sonra krem olandan da geçiriyorum. Örer gibi hemen bir tane zincir yapıyorum. Daha sonra siyahı ve kremi sıkılıyorum. İp geçişimi yapmış oldum. Siyahı burada bırakacağım. Kremi arada yürüteceğim. En son tığlarken siyah ipimizi gizleyeceğiz. Hemen bakın bir zincirimi çektim ve bir zincir daha çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çevirdim. Krem rengi ipimi şöyle arkadan alıyorum.
2 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Bakın dibindeki ilk trabzanımın tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar yerimi kaybetmemek adına, çünkü dönebiliyor, tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen bir yarım trabzanımı yaptım. Aynı noktaya ilk trabzanımın tepesine tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Yine çiftimi oluşturmuş oldum. Arttırmamı yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane yarım trabzan yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Başta arttırmamı yaptıktan sonra her bir yarım trabzanın üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sık iğnelerimin olduğu yere kadar geldim. Buraya bir işaretleyici takmıştım. Şimdi buradaki sık iğnemi işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Ve ipimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Her sıramızda sık iğnelerimizden 2 tane eksilteceğiz. Yarım trabzanlarımızdan 2 tane arttıracağız. Buradan bakın 2 tane sık iğneme yarım trabzan yapmış oldum. Sık iğnemi eksiltip yarım trabzanımı arttırmış oldum. Şimdi bakın hemen 2 tane yarım trabzanımı da yaptıktan sonra ilk 2 sık iğneme hemen yanındakine geçiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar bir işaretleyici takıyorum yerimi kaybetmemek için. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonrakinin her birine birer tane sık iğne yaparak sonda bir sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimden sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi noktada tekrar tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum buraya. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yaparak arttırmamı yapıyorum. Hemen bakın 4. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Baştan itibaren 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane sık iğne elde etmiş oldum. Arttırmalarımla beraber. Şimdi hemen ip geçişi yapacağım. Bakın ipimi yine biraz uzatıyorum. Şöyle tutuyorum siyah ipime. Tığımı tekrar 2 ilmeğimden geçirip bu tarafta ip geçişimizi yaptığımız şekilde yine ipimizi geçireceğiz. Hemen krem rengi ipimi alıp ipimi çekiyorum. 2 ipim de tığımda duruyor. Kremi siyahın içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burayı iyice sıkılıyorum. Kremi de sıkılıyorum. Bir zincirle geçiş yapıyorum. Sık iğne tarafımdan, trabzan tarafımdan 2 zincirle bir üst sırama geçiş yapıyorum. 3. sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekip 4. sırama geçiş yaptım. Hemen örgümü çeviriyorum. Bakın dibindeki ilk sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yapmış oldum. Siyah ipimi burada bırakıyorum. Daha sonra ip geçişi yaparken buradan başlayacağız zaten. Hemen dibindeki ilk sık iğneme bir sık iğne yaptım. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Dönerken arttırma yapmıyoruz sık iğne sıramızda. İleriye doğru giderken arttırmamızı yapıyoruz. Hemen şimdi yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Yanındakine 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi yaptım. Bakın işaretleyicimden 2 önceki. Yani işaretleyicim burada 1 ve 2. 2 tane sık iğnem kaldı. Ne demiştim? Trabzan tarafından arttırıyorum. Sık iğne tarafından eksiltiyorum. Her sıramda 2'şer tane. Buralara yarım trabzan yapacağız yani. Hemen bakın buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Yanındaki ilk sık iğneme bir yarım trabzan yapıyorum. Sık iğnelerimi yaptım. Yarım trabzanımı oluşturdum. Son yapmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Sonda 2 tane sık iğnem kalmıştı. İlkine yaptım.
yarım trabzanım ve ikincisine de yine yarım trabzanımı yapıyorum. 2 tane yarım trabzan arttırıyorum. Bu taraftan 2 tane de sık iğne eksiltmiş oluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonundaki işareticimin olduğu yere kadar ilerliyorum. İşaretleyicimden sonra yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Tekrar arttırma yapacağım buraya. İpimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir yarım trabzan daha yapıyorum. İkinci yapmış olduğum yarım trabzan ipini biraz uzatıyorum ki kenarda toplanmalar olmasın diye, şu şekilde üçgenleşmeyi daha iyi yapabilmek adına. Şimdi bakın yarım trabzan tarafındayım. 4. sıramı bitirdim. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Yarım trabzan tarafında 2, zincir tarafında 1 zincir çekiyorduk. 2 zincirimi çektim. Üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Dibindeki ilk trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Hemen tekrar aynı yere bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Her sıramda burada çiftle başlıyorum ve dönerken burada çiftle bitiriyorum. Ama bir sonraki sıramda tekle başlıyorum sık iğne tarafımda. Hemen bakın, çiftimi oluşturduğum yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Yarım trabzanlarımı oluşturarak bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Son sık iğneme işaretleyicimi takmıştım. Ne demiştim? Buradan sık iğnelerimden 2 eksiltip trabzanlarımdan 2 arttırıyorum. Şimdi buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Ve hemen yanındakine de bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 tane sık iğnemi azaltmış oldum. Yarım trabzanlarımı arttırmış oldum. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takacağım. İşaretleyicimi tekrar takıyorum ilk sık iğneme. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. 3 oldu. Yanındakine bir sık iğne 4, yanındakine bir sık iğne 5 ve yanındakine bir sık iğne 6. Şimdi son sık iğnemin olduğu yerdeyim. Burada tekrar arttırma yapacağım. Trabzan tarafından gelirken arttırma yapıyoruz. Sık iğne tarafından giderken arttırma yapmadan her bir ilmeğimizi örüyoruz. Bu kısma bu kenarda, trabzan kenarımızda her sıramızda arttırmamıza devam ediyoruz. Sık iğnelerde bir sıra arttırıp bir sıra düz örüyoruz yani. Hemen bakın sık iğnelerimi yaptım. 2, 4, 6 sık iğnemi yaptım ve bakın sonunda bir tane sık iğnem kaldı. Bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. 2 sıra krem yapmış oldum. 2 sıra krem, 1 sıra siyah, 2 sıra krem, 1 sıra siyah şeklinde ilerleyeceğim. Burada ip geçişimi yapıyorum. Siz de aynı şekilde ilerliyorsanız aynı şekilde ip geçişinizi yapacaksınız. Yine aynı yöntemle ip geçişimi yapıyorum. Bakın. Sık iğnemi yaptıktan sonra şuradaki ipimi tutup tığımı içerisinden geçiriyorum ve siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimi bu sefer biraz geniş bırakıyorum ki şurada toplanma olmasın diye. Hemen bu siyah ipimi kremin içerisinden geçiremedim. Geçiriyorum. Çok sıkamıyorum çünkü. Evet. Hemen bu noktada bakın sık iğne tarafındayım. Bir tane zincir çekip krem ipimi iyice sıkılıyorum. Siyahı da aynı şekilde. Kremi şimdi arada yürüteceğim. Hemen örgümü çeviriyorum ve 6. sırama geçiş yapıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi şöyle arkaya alayım. Hemen ilk sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın ne demiştim?
bir sıra arttırıyoruz, bir sıra arttırmıyoruz. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Yanındakine bir sık iğne. 4. Yanındakine bir sık iğne. 5. Yanındakine bir sık iğne. 6. İşaretleyicimden yine 2 öncekindeyim. İşaretleyicimin olduğu yer bir yanındaki boşta kalmış oldu. Sonunda 2 tane sık iğne bırakmış oldum. Şimdi bu noktada trabzanlarıma geçiş yapıyorum. 2, 4, 6 tane sık iğne oluşturdum. İpimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Şuradaki işaretleyicimi çıkarıp son yapmış olduğum sık iğneme, 6. sık iğneme işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sondaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum yine. Evet, işaretleyicimden sonra her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Buraya ne demiştim? Tekrar çift batıyoruz. Hemen aynı yere son trabzanın üzerine bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp bu sefer ipimi biraz uzun tutuyorum. İkinciye batıyorum. İpimi biraz uzun tutarak yarım trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi tekrar ip geçişimi yapacağım. Siyah ipimi tutuyorum. İçerisinden geçiriyorum. 3 ilmeğimin içerisinden de geçiriyorum. Şimdi hemen bu noktada krem ipimi alıyorum. İplerim karışmış, onları düzelttim. İpimi alıp çekiyorum. Daha sonra krem ipimi siyahımın içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz sıkıladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Siyah ipimi de çekiyorum iyice. Siyahı yine bu tarafta bırakıyorum. Tekrar buradan alıp ilerleyeceğiz çünkü. 1 ve 2 sıra yaptıktan sonra 3. sıramız burada kalmış olacak. Bir zincirimi çektim. Trabzan tarafındayım. Bir zincir daha çekip yine iki tane zincirle 7. sırama geçiş yapıyorum. 6. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi hemen ipimi üzerine dolayıp dibindeki ilk trabzanıma yine bir yarım trabzan oluşturuyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha oluşturuyorum. İlk yapmış olduğum trabzanımın tepesine işaretleyicime takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı oluşturarak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. 2 tane sık iğneme yarım trabzan yapacağım yine. Hemen ipimi doluyorum. Bu noktaya bir yarım trabzan yapıyorum. Ve hemen ipimi dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 tane sık iğneme 2 yarım trabzan yapmış oldum. Şimdi hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Burada İlk yapmış olduğum sık iğnemin üzerine tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 yaptım. Ve yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 3 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Sonda yine bir sık iğnem kaldı. Ne demiştim? Bu taraftan gelirken arttırma, bir sonraki sıramda düz örgü olarak ilerliyorum sık iğne tarafımda. Şimdi son sık iğnemin üzerine tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Toplamda 2, 4 ve 5 tane sık iğne elde etmiş oldum. Sık iğne tarafındayım. Bir zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. Evet. 2, 4, 6 ve 7. Şu an 8. sırama geçiyorum. Hemen bakın örgümü çevirdim. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne
yapıyorum ve yanındakine geçip bir sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. İşaretleyicimden önce işaretleyicimle birlikte 2 tane sık iğnem kalmış oldu sonunda. Şimdi üçüncüye buradaki çıkarmış olduğum işaretleyicimi takıyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki ilk sık iğneme bir yarım trabzan, ipimi üzerine dolayıp ikinci sık iğneme bir yarım trabzan oluşturuyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimden sonra her bir trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada tekrar bir artırma yapacağım. Şimdi hemen son trabzanımın üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 sıra kremi ördüm. Şimdi siyaha tekrar geçiş yapıyorum. İpimi tutuyorum. Aynı yöntemle yine ipimi çekiyorum ve siyahımı kremin içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki, bakın şunu da arada yürüteceğim. Dibindeki ilk trabzanıma batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere bir yarım trabzan daha yapıp arttırmamı yapmış oldum. Şimdi işaretleyicimi tekrar başlangıç noktasına takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bakın bu noktada hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Sonda 3 tane sık iğnem kaldı. Burada giderken normalde arttırma yapıyorduk. Bu sıramızda arttırma yapmayacağız. Bir sonraki sıramızda arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen bakın sonda 3 tane sık iğnem kaldı. İlkine yarım trabzan yapıyorum yine. Yanındakine yine yarım trabzan yapıyorum. Son kalan sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Artık buradaki sık iğnelerimi bitirmiş oldum. Bu noktadan itibaren bakın şu şekilde yan durmaya başladı bile. Şimdi hemen ipimi değiştireceğim. Yine siyah ipimi bu tarafta bırakacağım. 2 sıra krem gidip geldiğimde yine aynıya ulaşmış olacak. Bu tarafa ulaşmış olacak. Aynı şekilde yine ip geçişimi tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve 10. sırama geçiş yapıyorum. Şimdi en son 9. sıramı ördüm. 10. sıramdayım. Bir yandan da not alıyorum. Zincirimi çektim ve 10. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çevirdim. Dibindeki ilk sık iğneme batacağım ama bir zincir çektim. Şimdi 2'ye çıkaracağım zincirimi. Artık yarım trabzanlarla ilerleyeceğiz. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın dibindeki ilk sık iğneme tığım batıp ipimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Bu noktaya hemen tekrar işaretleyicimi takıyorum. Artık giderken arttırmalarımızı yapacağız. Kenar kısımda da dönüşte burada yapmayacağız. Diğer taraf aynı şekilde arttırmalarla devam edecek. Şimdi hemen tekrar ipimi üzerine dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Arttırmamı yapmış oldum 10. sıramın başında. İpimi üzerine doladım. Yanındaki trabzanıma bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde yarım trabzanlarla ilerleyerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, arttırmamdan sonra yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuma geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp ipimi bakın biraz uzun tutuyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi her seferinde bu kenarımda, sol tarafımda
oluşturuyorum. Sağ tarafımda bir sıra çift yapıyorum, bir sıra normal örüyorum. Şimdi artık son kez göstereceğim ve devamında yeteri uzunluğa gelene kadar hep birlikte tamamlayacağız. Şimdi 1 ve 2 tane zincir çekip 11. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Dibindeki ilk yarım trabzanıma batıyorum. Bir yarım trabzan ve aynı yere bir yarım trabzan daha yapıyorum. Hemen ilk yapmış olduğum yarım trabzanımın tepesine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuma kadar, sıra sonundaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Aradaki tüm trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın bir öncekinde çift batmıştım. Bu sıramda tek batacağım. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. İpimi üzerine alıp bu noktaya bir tane yarım trabzan oluşturuyorum. 1 ve 2 tane zincir çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. İp değiştireceğim tabi. Onu unuttum, bakın renk geçişine. Hemen sondakine bir tane yarım trabzan yaptım. Bir önceki sıramda çift yapınca bir sonraki sıramda tek yapıyorum. Şimdi hemen siyah ipime geçiş yapacağım. Şöyle alırsam yürütmesi daha kolay olacak. İpimi çekiyorum. İçerisinden geçirip şöyle çektikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Evet. Şimdi trabzan sıramdayım. 1 ve 2 tane zincirimi çektim. Hemen örgümü çevirdim. Krem ipimi arada yürütüyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İlk trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bir önceki sıramda, yani 11. sıramda tek batmıştım. 12. sıramda çift batıyorum ve işaretleyicimi ilk baştaki trabzanımın, yarım trabzanımın tepesine batıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Sondaki trabzanımın tepesine çift batıyorum. Bakın trabzan kısmındayım. Burada 2 zincir çekip üst sırama geçiyorum, yine çift batıyorum. 13. sıramda dönüyorum. Her bir trabzanıma birer tane trabzan yapıyorum. Bu sıramda, yani 12. sıramda çift battığım için dönüşte tek batıyorum. Bir sonraki sıramda çift batıyorum. Yani 14. sıramda çift batıyorum. Dönüyorum, yine bu tarafa çift batıyorum. Bir sonraki sırama çıkıyorum, çift batıyorum, dönüyorum ve burada dönüşte tek batıyorum. İlerlerken çift batıyorum. Bu şekilde ilerleyerek yeter uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Evet, aynı işlemleri tekrarlayarak 15. sırama geldim. Baştan itibaren 15. sıramdayım şu anda. 15. sıramın sonunda 2 tane yarım trabzanım kalana dek ilerledim. Şimdi burada artık eksiltmelere başlayacağız. Kenarda şöyle bir üçgenleşme olması düzen, yani şu kısım şöyle duruyor. Şöyle bir düzen yapabilmek adına. Hemen yaptıkça göreceksiniz, böyle anlatınca çok olmuyor. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Yarım trabzanıma geçiyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum ve son yarım trabzanıma da batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bakın bu noktada artık krem rengi ipime, böyle geçmiyordum, ben de unuttum ne yaptığımı. Evet, şöyle buradan tekrar eksiltmemi yaptıktan sonra biraz zorluyor burası. Şöyle batıyorum, ipimi çekiyorum ve bu noktada ipimi tekrar siyahtan da geçiriyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden başlıyorum. İpimizi çektiğiniz zaman bakın arada düğüm oluyor. Hiçbir şekilde çıkma olasılığı olmuyor bu şekilde yaptığımızda. Şimdi hemen krem rengi ipimle şöyle biraz uzun tutarak zincir çekmeden 16. sırama geçiş yapıyorum. Bakın bir ilk sık iğnemi atlıyorum ve ikincisine
tığımı batıp ilk trabzanı atlıyorum. Eksiltmemi atlayıp ikinci trabzanın tepesine tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile başladım. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sonda 2 tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra kalan tüm ilmeklerime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağız. Eksiltmemizi bu sefer ipi üzerine doluyoruz. Yaparken ipi üzerine doladım. Yanındakine battım. İpimi çektim. 3 ilmeğim var. İşaretleyicimi çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Hemen son yarım trabzanın tepesine de batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 4 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte topluyorum bu noktada. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın eksiltmemi yapmış oldum. Biraz daha uzun ve daha düzgün bir eksiltme olmuş oldu. Buradakine göre daha uzun oldu diğer taraftakine göre. Bir tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Hemen bakın dibindeki İlk sık iğneme, hepsini topladığım, eksiltme yaptığım sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde eksiltmemden sonraki tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 5 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, aradaki tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda bakın 5 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Bir sık iğne, 4 tane de yarım trabzanım kalmış oldu. Şimdi hemen bakın yanındaki ilk trabzanıma batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındaki 2 tanesini eksilteceğim. Diğer ikisini boş bırakacağım. Hemen bakın yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi tekrar ip geçişi yapacağım. 17 sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Evet, 17. sıramı da tamamladım. Şimdi artık ipimin geçişini yapacağım. Hemen tekrar aynı yöntemi kullanıyorum. İpimi çekiyorum ve ikisinden birlikte geçirip geçişimi tamamlıyorum. Şimdi bu noktada hiç zincir çekmeden örgümü çeviriyorum. Hemen bakın bir önceki yaptığım gibi zincirimi çekmeden çevirdim. Hemen bakın dibindekine değil yanındaki sık iğneme geçiş yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 3 tane yan yana sık iğnemi oluşturmuş oldum. Şu kısmı düzleştireceğim. Şöyle duracak yani modelim. Şurası düz, şurası düz ve şurası da düz olacak. Onu sağlayabilmek için 3 tane ilk başta sık iğnemi oluşturdum. Daha sonra devam ediyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sonda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yaparak sonda sık iğne diyorum yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi daha önce o alt kısımda yaptığımız eksiltmenin aynısını burada da uygulayacağız. Model kendini 2 sırada bir yenileyecek. Şurada bir farklılık yapacağız bir sonraki gidişimizde. Daha sonra dönerken baştaki işlemleri devam ettirerek ilerleyeceğiz. Buradaki işlemler birebir sabit kalacak yine bu tarafımdaki. Hemen bakın 18. sıramın sonundayım. İpimi üzerine doladım. İlk trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. Kapatmıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum.
ipimi çekiyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Doladığımla birlikte hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi oluşturuyorum. Şimdi tekrar ip geçişimi sağlayacağım. Hemen krem rengi ipimi alıyorum. İpimi çekip ip geçişimi tamamlıyorum. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Trabzan kısmımdayken, yarım trabzan kısmımdayken zincirime bir tane çekiyorum. Diğer tarafta zincirsiz geçiş yapıyorum. Şimdi zincirimi çektim, örgümü çeviriyorum. Hemen siyah ipimi tekrar burada bırakıyorum. Dibindeki ilk yapmış olduğum ilmeğe tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum, yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 19. sıramda eksiltmemi yaptım. Aradaki tüm trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak sonda 7 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir trabzan boşluğuma birer tane trabzan oluşturarak sıra sonunda 7 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. 6 8 bırakmışım. 2 4 6 ve 8. Şimdi 8.'yi de örüyorum. 7 tane ilmeğim kalmış oldu sıra sonunda. Şu taraftan sayınca kafanız karışabilir. Şu şekilde dik tutup sayarsanız daha net sonuca ulaşabilirsiniz. Şurası sık iğne olduğu için, bir de zincir çekmeden dönüş yaptığımız için şurası kafayı karıştırabilir. Bende olduğu gibi. 2 4 6 ve 7. Son kez tekrar sayayım. 7 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu noktada bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen 7. sık iğnemin üzerine. Yanındakine geliyorum. 6.'ya batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bakın sonda 4 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi bu noktada ipimi biraz uzun tutup örgümü çeviriyorum ve 20. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk ilmeğime batmıyorum yine. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle düz gelmesi lazım. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Bakın şurası düz durmaya başladı. Kenar kısmım düz. Şurası da düz duracak. 3 tane sık iğnemi yaptım. 20. sıramın başında. Hemen ipimi üzerine doladım ve yanındaki trabzanıma battım. Bir yarım trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Yanındaki trabzanıma battım. Bir yarım trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Yanındaki trabzanıma batıp bir yarım trabzan yaptım. Bu şekilde her bir yarım trabzanın üzerine birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, baştan itibaren bakın 3 sık iğnemden sonra her bir trabzanıma yarım trabzanlarımı yaparak sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Bakın burada yine kafa karışıklığı olabilir. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu kısım biraz küçük duruyor. Bir sık iğne yaptığımız yer. Bir sonraki dönüşümüzde oraya hatta işaretleyici takalım ki unutmayalım. Şuraya da batacağız. Yani şurayı da sayıyoruz. 1 ve 2. Şöyle net gözüküyor mu bilmiyorum. Şu şekilde bakın. Şurada dönmüş bir ilmeğimiz var. Buraya da batıyoruz. Yani burayı da sayıyoruz. 2 tane ilmeğim kaldı. İpimi üzerine doluyorum. İlkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Üzerine doladığımla birlikte hepsini birlikte topluyorum. Şimdi bu noktada tekrar renk geçişi yapacağım. 2 sıra krem, bir sıra siyah şeklinde ördüğüm için. Şimdi siyahımı aldım. İpimi çekiyorum. Ve bu noktada artık bir tane zincir çekip üst sırama geçiş yapıyorum. 20. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. 21. sırama geçtim şu anda. Hemen dibindeki ilk sık iğneme, eksiltme yaptığım yere, ilk ilmeğimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Şurayı karıştırmamak için hemen bu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Çok zor takıyorum. Şimdi o kadar örgü ördüm, bir işaretleyici takamadım Büşra diyorsunuz. Şimdi hemen
Evet, bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Sık iğnemden sonra yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu sıramda da bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sonda 5 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, sık iğnemden sonra yarım trabzanlarımı yaparak sonda 5 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar eksiltme yapacağız. Bakın şuradan itibaren sayıyorum. Şöyle çevirerek saydığım zaman doğru sonuca ulaşabiliyorum. Şuradan saydığımda şurası bakın kaydırma gibi duruyor. Kafa karışıklığı yapabiliyor. Tekrar söylüyorum. Şimdi hemen yanındaki ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5.'nin ilkine sık iğnemi oluşturdum. Şimdi burada eksiltmemi yapacağım. Tığımı batıyorum, yanındakine ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi yine renk geçişi yapacağım. Evet, 21. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Zincir çekmeden bir üst sırama, 22. sırama geçiş yapıyorum. Dibindekine batmıyorum. Yanındaki ilk ilmeğime batıp bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Ve yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. 3 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Evet, yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Bu şekilde 22. sıramda devam ettiriyorum. 22. sıramın sonuna geliyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kaldığı zaman yine bir önceki sıramda olduğu gibi eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama çıkıp bir sık iğne yapıyorum. Sonra her bir trabzanıma birer tane trabzan yaparak sonda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yani 22. sıramı tamamlıyorum. 23. sıramın sonunda geliyorum. Evet, 22. sıramda 3 sık iğnemden sonra her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaptım. Sonda eksiltmemi yapıp bir zincir çekip bir sık iğne yapıp 23. sırama geçiş yaptım. Daha sonrasında her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan örerek sonda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Bundan sonraki sıralarımıza hep bu şekilde devam edeceğiz. Bu kısım o yüzden önemli. Sonda hep 6 ilmek bırakacağız. İlkine sık iğne, ikisini toplayarak ilerleyeceğiz. Diğer taraf hep aynı şekilde zaten en baştan başladığımız şekilde ilerliyor olacak. Şimdi bakın 6 tane ilmeğimi bıraktım. 23. sıramın sonundayım. Ben 6.'ya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yanına hemen bir eksiltme yapacağım. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte toplayıp eksiltmemi yapıyorum. 23 sıramı 23. sıramı bu şekilde tamamladım. Bundan sonraki her sıram bu şekilde olacak. Sonda 6 tane bıraktım. İlkine sık iğne yaptım. 4. ve 5.'yi ikisini birlikte toplayarak eksiltmemi yaptım. Sonda bakın 3 tane ilmeğim kalmış oldu. Hep 3 tane ilmek kalacak. Daha sonrasında bakın 23. sıramı tamamladım. İpimin geçişini de tamamlayayım hemen. Şöyle ipimi biraz uzun tutarak çekiyorum. Şöyle ve sıkılıyorum bu noktada. Ay, olmadı. Bu sefer tersten yaptım sanırım. İpi tersten alınca içindeki ilmek de kaçmış oldu. Şimdi çektim. Şuradaki ipi tekrar aldım. Evet. Bir tane zincir çekmiyordum burada. Hepsi birbirine karıştı. Şimdi 23. ilmeğimi 23. sıramı tamamladım. Bir sık iğne, bir eksiltme yaptım. Sonda 3 tane ilmek bıraktım. 6.'ya kadar geldim. 23.'yü tamamladım. Zincir çekmeden 24. sırama geçiş yapıyorum. Dibindekine batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 yanındakine 3 sık iğne yapıyorum. Alt sıralarımda olduğu gibi başlangıcımı aynı şekilde yaptım. Şu düzlüğü yakalayabileyim diye. Şimdi hemen
ipimi üzerine doluyorum, yanındakine batıyorum, bir yarım trabzan, ipimi üzerine dolayıp yanındakine batıyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak 24. sıramın sonuna kadar geliyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar ikisini birlikte topluyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama çıkıp dibindekine batıp sık iğnemi yapıyorum. Burası aynı şekilde ilerliyor zaten. Sonra dönüyorum 25. sıramda. Sonda 6 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum yine. 6. ilmeğimde yine aynı işlemi uyguluyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 6. ilmeğime 5 ve 4'ü ikisini birlikte topluyorum. Zincir çekmeden dönüşümü yapıyorum. İlk sık iğnemi atlayıp ikincisine batarak 3 tane sık iğne örüyorum başta. Yani buradaki sıramın yani 23 ve 24. sıramı tekrarlayarak devam ediyorum sürekli. 23, 24, 23, 24 aynı şekilde tekrarlaya devam ediyorum. Yeter uzunluğa gelene kadar işlemlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Evet, eksiltmelerimi aynı şekilde devam ederek 30. sıramın sonuna kadar geldim. Kenarda 6 ilmek bıraktım, bir sık iğne yaptım, ikisini birlikte topladım ve buradaki boşluklarımda 3'er tane ilmek kalmış oldu. 30. sırama kadar geldim. Son olarak 30. sıramda bakın 3 tane sık iğnemi yaptım yine. Sonda 2 trabzan, 2 yarım trabzan, 3 sık iğnemden sonra 2 yarım trabzan ve sondaki eksiltmemi yine yapmış oldum. Şimdi bir tane zincirimi çektim, ip geçişimi yaptım. Krem rengi ipime geçişimi yaptım. Şimdi bu noktada hemen bakın dibindeki yine ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim kalmış oldu. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayıp 31. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Artık parçam hazırlanmış oluyor. Şimdi kenarları tığlamaya geçeceğim. Onu siyah renkle yaptığım için hemen hatta şuradan yürütsem daha iyi olurdu ipimi. Tekrar şöyle alıyorum. İpimi de arada yürütüyorum. İlkine dediğim gibi sık iğnemi yapıyorum. 31. sıramda zincirimi çektikten sonra yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi bakın şu şekilde üst kısmı gayet düzgün gözükmüş oldu. Şimdi bu noktada 31. sıramı da tamamladıktan sonra parçamı tamamlıyorum ve siyah renkli ipime geçiş yapıyorum. Yine her zamanki gibi geçişimi yapıyorum. İpimi çekip bir tane zincir çekiyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Sık iğne tığlamama buradan başlayacağım. Sık iğne diyorum, yarım trabzanla ilerleyeceğiz. Hemen buradan başlıyorum. Şuradaki ipimi de biraz arada yürüteceğim ki daha sonrasında da keseceğim krem rengi ipimi. Şimdi bakın dibindekine batmıyorum. Zincirimi çektikten sonra ipimi üzerine doladım. Yanındaki ilmeğime batıp ipimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Tam dönme noktam olduğu için 2 kez battım ve hepsini bir topluyorum. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Yan kısımlara geçiş yapacağım. Şuradaki bakın ilmeğimin ortasından şöyle boşluğundan tam çok sıkı yapmışım. Boşluğundan 2 ilmeğimin arasındaki boşluktan ipimi geçirip tığımı çekiyorum. Hatta şuraya da evet tam ortayı denk getirememişim. İpimi çekiyorum, bakın tam ortayı denk getirdim. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Yarım trabzanımı oluşturuyorum. Yanındaki bakın 2 ilmeğimin kesişim noktasına şuradaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum ve yarım trabzanımı oluşturuyorum. Yanındaki şuradaki boşluğuma batıyorum. Yarım trabzanımı oluşturuyorum. Yanındaki bakın şuradaki boşluğuma batıyorum. Şöyle yarım trabzanımı
oluşturuyorum. Yanındakine bakın, 2 ilmeğimin arasındaki boşluğa batıyorum. Yarım trabzanımı oluşturuyorum. Burada herhangi bir sayı yok. Önemli olan çok boşluk oluşmaması. Kenarlara denk gelen yerlere bu şekilde tığlayarak devam etmeniz. Bu şekilde bakın. Yarım trabzanlarla bakın ikisinin kesişim noktasına battım. Şimdi evet, en son evet şuraya batıyorum. Nereye baktım algılayamaya çalıştım. Konuşurken göremedim. Biraz da saat geç olunca artık uyku mamurlu. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Baktınız kenarda bir boşluk oluştu. Bakın mesela şurada boşluk oluştu. Tekrar bunu söküyorum. Boşlukların oluşmaması için tam ortasından şöyle ortasından batıyorum ki şuradaki boşluğa batarsam eğer çok geride durur ve görüntü olarak hoş bir görüntü olmaz. O yüzden ortasını denk getirmeye çalışıyorum. İpimi çekiyorum ve yarım trabzanımı yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. İpimi çekip yarım trabzanımı yapıyorum. Yanındaki bakın kesişim boşluğuna şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Yarım trabzanımı oluşturuyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekip yarım trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde boşluklarıma aralarda çok boşluk oluşmayacak şekilde, düzgün duracak şekilde ve toplanmayacak şekilde ilerleyerek köşeme kadar geliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane yarım trabzan yaparak şuradaki köşe boşluğuma kadar geldim. Şimdi burada tam ortaya batacağım. İpimi yine üzerine doluyorum. Buraya tığımı batıyorum. Daha biraz şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. 3 tane ile dönüşümü yapmış oldum köşemde. Şimdi geliyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir yarım trabzan oluşturuyorum. Dönüyorum. Yanındaki bakın boşluğuma batıyorum. Bir yarım trabzan oluşturuyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Bir yarım trabzan oluşturuyorum. Yanındaki bakın boşluğumu batıyorum. Şöyle tam ortasından batarsam boşluk yine oluştu. Şuraya tekrar batayım ikinci kez. Bu sefer de burada boşluk oluştu. Hemen şuraya batsam yine boşluk oluyor. Burası tam ip geçişinin olduğu yer. Şöyle arkadan da çıkarabilirsem batıp evet. Şimdi çektim ve bir yarım trabzan da buraya yaptım. Yine boşluk oluştu. Beğenmedim. Hemen şuraya tekrar batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Hemen şu kesişim noktasına geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki bakın ilmeğimin boşluğuna batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Burada herhangi bir sayı tutmadan dediğim gibi kenar kısma kadar yine ilmeklerimize her bir boşluğumuza yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Tam köşe noktamıza geliyoruz. Burada yine bakın şuradaki ilk zincirimin üzerine 3 tane dönüşte sık iğnemi yapıyorum. Hatta buraya kadar gelelim, devam edelim. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak bakın köşe noktama kadar geldim. Son olarak ikisinin kesişim noktasına batmış oldum. Şimdi bakın şurada hemen şöyle ters çevirdiğiniz zaman arka kanatlarına battığımız için her bir ilmeğimiz gözüküyor bu şekilde. İlkine batıyorum. Bakın şurada hemen ilkine batıyorum. İpimi
çekip önce üzerine dolayacağım. İpimi çekip yarım trabzanımı yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci kez battım. Yarım trabzanımı oluşturdum. Hemen aynı yere tekrar batıp üçüncü kez batarak yarım trabzanımı oluşturuyorum. Hemen yanındaki ilmeğime batıyorum. Yine arka kanatları gözüküyor zaten. Buradaki ilmeklerim belli artık. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde geçişim de gayet düzgün olmuş oldu. Bu şekilde her bir ilmeğime yarım trabzanlarımı yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Zincirimin arka kanadına. Buraya da yine 3 tane batıyorum. Dönüyorum. Her bir boşluğuma yarım trabzanlarımı yaparak şurada düz kısmımın olduğu yere kadar ilerliyorum. Köşemde bakın, köşemdeki şurası benim köşemin başlangıç noktası. Tam şu kısım. Şurası. Tam şuraya batabilirsek evet göstereceğim. Tam şurada eksiltme yaparak başladığım yer. Çok sıkı yapmışım. Yani biraz zorlayacak burası beni. Şöyle. Şurada göstereyim şöyle. Evet, sonunda battım. Çok sıkı yapmışım. Hemen bu noktaya da 2 tane batıyoruz bu sefer. 2 tane yarım trabzan, artık parmağım da mahvoldu. Kağıt ip de ördüm üzerine. Bu ip gerçekten şey geliyor böyle. Pamuk gibi geliyor, öyle söyleyeyim. Şimdi hemen buradaki ilmeklerimi yaptıktan sonra köşeme geldim. Şurası bakın üst kısmımın olduğu yer. 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Dönüyoruz. Burada her bir ilmeğimize, boşluğumuza bakın. Şurada 2 tane sık iğnemiz var zaten. Bunların her birine şuradaki boşluklara, daha sonrasında sonra ilmeklerimin tepesine, daha sonra boşluklarıma yaparak yine kenarlardaki işlemleri uygulayarak devam ediyorum ve son kısma kadar ilerliyorum. Evet, şu köşede 3 tane batıp burada 2 tane batarak son bakın sıramı da düz olan kısmıma da her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak düz durmasını sağlayacak şekilde ilerledim. Şimdi bakın şu noktaya, başlangıç noktama geldim. Burada bir tane kremimiz kaldı. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buraya şu şekilde yandan batıyorum. Görüntü olarak daha düzgün bir görüntü elde edebileyim diye. Hemen ipimi çekiyorum. Bunun öncesinde bakın şurada bu boşluk oluştu. Bunun öncesinde şuradaki ilmeğime de batacağım. Bakın şu kısma. Şöyle düz geliyordu bu. Şuradakine de batıyorum. Batıp kremi, battığım sık iğnem bakın. Buraya da batıyorum. İpimi çekip buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi hemen ben de sizinle birlikte deniyorum. Yandan batarak şöyle ipimi çekiyorum ve bir yarım trabzan da buraya yapıyorum. Artık sıramı da tamamlamış oluyorum. Şu şekilde hemen bu noktada artık ipimi biraz uzun tutuyorum. Şöyle biraz çekerek kesiyorum. Hemen iğnemi alıp geçiriyorum. Ve bakın işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk yapmış olduğum ilmeğime tığımı önden arkaya doğru şöyle şu şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonra en son yapmış olduğum yarım trabzanı şu şekilde batarak, iğnem biraz kalın geldi, ipimi çekiyorum. Hemen burada da bir ilmek oluşturmuş oldum. Geçişim gayet düzgün oldu.
Daha sonrasında arkasını da gizleyerek düğümümü yapıp ipimi de keseceğim. Artık bu parçam da hazırlanmış oldu. Geçelim diğer parçalarımıza. Adım için bu şekilde bir parça daha hazırlıyorum. Bu benim ikinci parçam olacak. Hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde uzunluğunu ölçtüğüm zaman 24,5 santim uzunluğu oldu. Şöyle taban kısmını ölçtüğümde 9 santim oldu. Yukarıya doğru yavaş yavaş daralarak ilerleyen bir model. Tabanda dediğim gibi 9 santimden başlıyor. Daha sonrasından da eksiltmelerimizi yaptıktan sonra 1,5 santimde bitirmiş oluyoruz. İkinci parçamın ölçüleri de bu şekilde. Hadi yapımına başlayalım. İkinci parçam için de bu şekilde 17 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi 17 zincirimden hemen sonra 1 ve 2 tane daha zincir çekiyorum. Bu iki zincirimi üst sırama geçişimde kullanacağım. Toplamda 19 tane zincir çekmiş oldum yani. İpimi üzerine doluyorum. Yine arka kanatlarına batacağım. Şu an zincirim düz şekilde. Arkasını çeviriyorum. Şu şekilde bakın. Çıkıntılı olan yerler var. Oralara batarak ilerleyeceğiz yine. Hemen 17. zincirime 2 tane atlıyorum. 17. zincirime arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekip hepsini birlikte toplayarak yarım trabzan yapıyorum. Yine yanındakine geçiyorum. Buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Bu arada tam şu kısım döndüğü için, dönme olayı olduğu için hemen şuraya bir işaretleyici takıyorum ki kafa karışıklığı olmasın. Şurada zincir de var çünkü. Kafanız karışabilir. Benim de aynı şekilde. O yüzden işaretleyici kullanıyorum. Yine tabii sizin tercihiniz. Hemen yanındakine geçiyorum. Yanındaki zincirime bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirime birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, her bir zincirimin arka kanatlarına birer tane yarım trabzan yaparak birinci sıramı tamamladım. Toplamda 17 tane, bakın zincirimi saymadan 17 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Şimdi hemen birinci sıramı tamamladıktan sonra bakın şu bilgilendirmeyi de en başta yapayım. Bir tarafta eksiltme yapacağız, bir tarafta yapmayacağız. Burası düz olarak ilerleyecek. Diğer tarafı eksilterek yavaş yavaş üçgenleştirmeye başlayacağız. Şimdi bir sıra siyah, bir sıra krem şeklinde ilerleyeceğim bu modelime. Şimdi hemen siyah ipimi alıp ip geçişimi yapıyorum. Şuradan bakın son yapmış olduğum trabzanıma yine ipimi takıp çekiyorum. Şimdi bir ve 2 tane zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Bir sıra düz ördüm eksiltme yapmadan. Şimdi ikinci sıramda eksiltme yaparak ilerleyeceğim. 2 zincirimi çektim. İkinci sırama geçiş yapıyorum. Şimdi hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın yapmış olduğum ilk yarım trabzanımın tepesine, bakın dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Buralarda çok dönmeler olduğu için ilmeğe karıştırmamak adına ilk yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi hemen bakın yanındakine batıyorum, ipimi üzerine dolayıp batıyorum, çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var, kapatmıyorum ipimi üzerime dolamadan. 3 tane ilmeğim var, hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 ilmeğim oldu, üzerine doladığımla birlikte hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi tamamlıyorum. İkinci sıramda 17 olan trabzan sayımı 16'ya düşürmüş oldum. Kenardan bir eksiltme yaptım. Bu sıramda eksiltmemi yapacağım. Bir sonraki sıramda yapmayacağım. Şimdi hemen renk geçişimi yapıyorum. Artık detaylı anlatmıyorum. Göstermiştim birinci modelde. Şimdi 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum.
örgümü çevirdim ve 3. sırama geçiş yapıyorum. Ne demiştim? Bu sıramda eksiltme, arttırma yapmadan her birine birer tane yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bir sıra eksiltme yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz. Hep eksiltmelerimizi de bu tarafta yapıyoruz. Diğer taraf düz olarak ilerliyor. Şimdi hemen dibindeki ilk ilmeğime, şuradaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane siyah ipimi de arada yürütüyorum artık. Birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma kadar geliyorum. Evet, her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geldim. Bakın buraya yine işaretleyicimi taktım ki karışıklık olmasın diye. Son ilmeğime de bakın işaretleyicimin olduğu yere de yine bir yarım trabzan yapacağım. Bunu hep birlikte yapmak istedim. Şimdi tekrar sonuncuya batıyorum. Tekrar diyorum, son kez batıyorum. Ve yarım trabzanımı yapıyorum. 16 tane ilmek elde etmiş oluyorum. 16 tane yarım trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar ip geçişimi yapıyorum. Bir ve 2 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Bakın bu sıramda eksiltme yapmadım. 4. sıramda eksiltme yapıyorum. Her bir sıra birbirini tekrar ediyor. Yani 1. ve 2. sıra şeklinde. Şu anda 3. ve 4. sırayı yapacağız. 3. sıramızda eksiltme yapmadık. 4. sıramızda eksiltme ile devam edeceğiz. Şimdi hemen 2 tane zincirimi çektim. 4. sıramda ilk yapmış olduğum trabzanımın tepesine, şuraya tığımı batıyorum, ipimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, sıra sonuma kadar geldim. Sonunda bakın 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Burada tekrar eksiltme yapacağım. Hemen ipimi üzerine doladım. İkinciye battım. 2 tane kalmıştı. İlkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Ve yanındaki son ilmeğime de batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 ilmeğim oluştu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi tekrar rengimi değiştiriyorum. Siz dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben orijinaline yakın çalışmak istiyorum. Şimdi hemen 1 ve 2 tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. 4. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi hemen 5. sıramda dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın, eksiltme yapmıyorum demiştim. 5. sıramda, bir önceki sıramda eksiltme yaptım. Şimdi yapmayacağım. Bir sonrakinde yapacağım. Şimdi yapmayacağım. Bir sonrakinde yapmayacağım. 2 sıra birbirini tekrarlayarak ilerliyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Son trabzanın üzerine de bir tane yarım trabzan yapıyorum. En son bakın şurada 16'ya düşürmüştük. Bir önceki sıramızda 15'e düşürdük. Her eksiltme sıramızda birer birer eksilecek yani. 17 ile başladık. Burada 16 oldu. 16'yı ördük. 15 yaptık eksiltme ile birlikte. Şimdi 15 tekrar öreceğiz. Bir sonraki sıramızda 14'e düşecek. Ve sonraki sıramızda tekrar hepsini öreceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu tarafta eksiltme yapmıyoruz. Bu kısımda eksiltme yapıyoruz. Her 2 sırada bir eksiltme yapmış oluyoruz. Yani bir sıra eksiltme yapmadan, bir sıra eksilterek, bir sıra eksiltme yapmadan, bir sıra eksilterek ilerliyoruz. Başta 2 zincirle başlıyoruz her seferinde. Yani 3 ve 4. sıraların tekrarını sürekli yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek yeter uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Bir sıra eksiltme, bir sıra düz örgü yaparak yeter uzunluğa kadar geldim. Bakın sonunda bir tane yarım trabzanım kalmış oldu. Toplamda 33 sıra örmüş oldum. 33. sıramın sonunda artık bakın bir tane yarım trabzanım kalmış oldu. Şimdi ip geçişimi yapıyorum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Artık kenar tığlamalarıma başlayacağım. Zincirimi çektim. Buradaki hemen ilk boşluğuma
tığımı batıyorum. İpimi üzerine dolamadım. İpimi üzerine dolayıp ilk boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen bakın kesişim noktasına batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm etrafını yarım trabzanlarla dolaşarak zincirimin olduğu yere geliyorum. Buraya 3 tane batıyorum. Dönüyorum. Her birine birer tane batıyorum. En sondaki yarım trabzanımın olduğu yere 3 tane batıyorum. Dönüyorum. Yine her bir boşluğuma birer tane yarım trabzan yaparak başladığım noktaya gelip artık bu parçamı da tamamlamış oluyorum. Evet, kenar tığlamalarımı da yaptıktan sonra ikinci parçamı da tamamlamış oldum. Artık üçüncü parçamızın yapımına başlayabiliriz. İkinci parçamızı da bitirdik ve artık üçüncü parçamıza geçiş yapacağız. Üçüncü parçamız da bu şekilde oluşacak. Hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum. 16 santim taban uzunluğu oldu. Şöyle şu kısımdan itibaren ölçtüğüm zaman 18 santim oldu. Hemen bakın şuradan karşılıklı olarak ölçtüğümde 16 santim oldu. Şu darlığı ölçtüğüm zaman 4 santim oldu. Bu herkeste değişiklik gösterecektir zaten. Ama genel anlamıyla ölçülerini paylaşmak istiyorum. Çok farklı bir parça çünkü. Hemen şöyle ölçtüğüm zaman da 19,5 santim boyu olmuş oldu. Üçüncü parçam da bu şekilde. Hadi yapımına başlayalım. Evet, üçüncü parçam için de 30 tane zincirimi çekiyorum yine. Ve 30 zincirimden sonra yine 1 ve 2 tane zincir çekiyorum üst sırama çıkarken kullanmak için. Şimdi hemen ipimi üzerine doluyorum. 30. zincirimin arka kanadına yine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Şurada karışıklık olmaması için işaretleyicimi yine takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, her bir zincirimin arka kanatlarına batarak sıra sonuna kadar ilerledim. Şimdi bakın son zincirimin olduğu yerdeyim. Buraya tığımı batıyorum yine. Bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çift yapmış oldum. Bu tarafta çift yaparak ilerleyeceğiz her sıramızda. Şimdi hemen ipimi değiştireceğim. Siyah ipime geçiş yapıyorum. Bir ve 2 tane zincirimi çekiyorum. İkinci sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çevirdim. Hemen dibindeki bakın ilk trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu noktayı da kaybetmemek için yine buraya da bir işaretleyici takıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir çift daha oluşturuyorum. Her sıramda bu tarafta hep çift oluşturarak ilerleyeceğiz. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane yarım trabzan yaparak sonda 2 tane trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Hemen bakın ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İşaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bu noktada hemen ipimi değiştiriyorum.
bir sıra siyah, bir sıra turuncu gideceğim. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Üst sırama geçiş yapıyorum. Hemen örgümü çevirdim. 3. sırama geçiş yaptım. İpimi üzerine dolayıp dibindeki ilk trabzanıma batıyorum. Bakın. Şurada eksiltmemin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu taraftaki eksiltmemizi 2 sırada bir ilerleterek devam edeceğiz. Yani şu an 3. sıramızdayız. 3. sıramızda yaptık. 3. sıramızda yapmadık eksiltmemizi. 2'de yaptık. 3'de yapmadık. 4'te yapmıyoruz. 5. sıramızda tekrar eksilteceğiz burada. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burada hep arttırma yapıyoruz demiştim. Tekrar bir arttırma yapacağım. Hemen son yarım trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. Şimdi hemen ipimi değiştiriyorum. Bakın çift batmış oldum. İpimi değiştiriyorum. 1 ve 2 tane zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. 4. sıramda yine dibindeki her sıramda arttırma yaptığımı söyledim. Dibindekine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen aynı yere tekrar batarak bir yarım trabzan daha yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yarım trabzanlarımı yaparak sondaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Ne demiştim? Bu taraf eksiltme tarafım. 2 sırada bir eksiltiyorum. 4. sıramdayım şu anda. 4. sıramda eksiltme yapmadan hemen son yarım trabzanımın tepesine batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın bir öncekinde de eksiltme yapmadım. Burada da yapmadım. İkincide yaptım. İkincide yaptım. Üçüncüde ve dördüncüde yapmamış oldum. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Hemen 1 ve 2 zincir çekiyorum. 5. sırama geçiş yapıyorum. 5. sıramda eksiltmemi yapacağım. Şimdi hemen bakın ipimi üzerine doladım. Dibindekine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Ay, evet. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde ilerliyor. Yeter uzunluğa gelene kadar. Şimdi bu kısmı iyi dinlerseniz sayıları vereceğim hemen. Bakın şimdi ne yaptık baştan itibaren? 1. sıramızda hepsine birer tane yarım trabzan yaptık. Sonda bir arttırma yaptık. 31 tane ilmek elde etmiş olduk. 2 zincir çekip 2. sıramıza geçiş yaptık. 2. sıranın başında yani bu tarafta yine arttırma yaptık. Çift battık. Daha sonra her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaptık. Sonda bir eksiltme yaptık. 2 zincir çekip 3. sıramıza geçtik. 3. sıramızda eksiltme yapmadan her bir yarım trabzanı örerek sıra sonuna geldik. Bu tarafta hep artırma yaptığımı söylemiştim. Sonuncu trabzanıma çift battım. 2 zincir çekip 4. sıramıza geçiş yaptık. 4. sıramızda yine bu kısma çift batarak ilerledik. Daha sonra her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna geldik. Bakın 2 sıra eksiltme yapmamış oldum. Burada eksiltme yapmadan yine her bir yarım trabzanımı tamamlamış oldum. Şimdi
Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Hemen 2 tane zincir çekip 5. sıramıza geçiş yaptık. 5. sıramızda eksiltmemizi yaptık. Döndük, her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna geldik. Şu anda 5. sıramdayım. Burada son yarım trabzanın üzerine çift batarak yine arttırmamı yapıyorum. Burası hep aynı şekilde ilerliyor. 5. sıramda arttırmamı yapıyorum. 2 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. 6. sıramda yine bakın şuradaki işlemin aynısını uyguluyorum. Bir çift yapıyorum. Her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sonda eksiltme yapmadan yine bitiriyorum. 2 zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramda da her bir zincirime bakın. Bu sefer de 4. sıramı tekrarlamış oluyorum. Her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma gelip yine çift yapıyorum. Daha sonra geçiyorum. Kaçıncı sıramdayım? 8. 8. sıramda yine sıra başımda arttırmamı yapıyorum. Dönüyorum ve 8. sıramda tekrardan eksiltme yapıyorum. Buradan bu taraftan geldiğimiz için 2. sıradaki eksiltme yöntemini uygulayacağız. Zaten son 2'yi toplamış oluyoruz ya da ilk 2'yi toplamış oluyoruz. Aynı şekilde 8. sırada eksiltmemizi yaptık. 2 zincir çekip 9. sıramıza geçtik. 9. sıramızda yine tekrarlıyoruz. Her birine örüyoruz. Birer tane yarım trabzan, sonda yine çiftimizi yapıyoruz. 2 zincir çekip 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda da her bir trabzanımıza birer tane yarım trabzan yaparak örüyoruz. Ve 11. sıramızın başında tekrar geliyoruz. Evet, bir tarafta arttırmalarımı yaparak bir tarafta eksiltmelerimi, 2 sırada bir eksiltmelerimi yaparak 10. sırama kadar tamamladım. Şu anda 11. sıramdan devam ediyorum. Şimdi hemen renk geçişimi yapacağım. Şunu hemen çıkarayım hatta. Turuncu ipime geçişimi yapıyorum. Şimdi bu noktada yine bir ve 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 11. sırama geçiş yaptım. Şimdi hemen ipimi üzerine dolayıp yine dibindeki ilk sık iğneme bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yerimi kaybetmemek adına hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma yarım trabzanımı yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. Burada hep arttırma yapıyorduk, hatırlarsanız. Bu sefer düz olarak örüyoruz. Bir sonraki sıramızda eksiltme yapıp daha sonrasında hep bu kısmı artık düz olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi renk geçişimi de yapıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çevirdim. Burada bir eksiltme yapacağım. Bakın, arttırma olan tarafımdayım. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak bir eksiltme yapıyorum. Şu şekilde bir kıvrım sağlamak istediğim için burada bir eksiltme yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanımı yine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra her bir yarım trabzanımı birer tane yarım trabzan yaparak sonda 2 tane yarım trabzanım kalana dek ilerledim. Burada da tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Şimdi işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum.
4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi tekrar renk geçişimi yapıyorum. 1 ve 2 zincirimi çekip üst sırama geçiş yapıyorum. Şimdi 13. sırama geçiş yaptım. Bu sıramda her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Dibindeki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Yine dediğim gibi arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. 2 zincir çekip 14. sırama geçiş yapıyorum. Yine 14. sıramda da arttırma eksiltme yapmadan tüm yarım trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir çekip 15. sırama geliyorum. 15. sıramda da her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Şu an 13. sıramdayım. 13, 14, 15 yapıyorum. 16. sıramda da 2 zincir çekiyorum. Her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, 13, 14 ve 15. sıralarımı arttırma eksiltme yapmadan tamamladım. Şu anda 16. sırama geçiş yaptım. 16. sıramda başta 2 tane zincir çekip her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada bir eksiltme yapacağız yine. Hemen yanındaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum ve son ilmeğime de biraz zor olacak burası galiba. Evet, tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, 4 tane ilmeğim var, hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bu benim son eksiltmemdi, bu tarafımdaki şu anda, yani son eksiltmem. Daha sonra tabii eksiltmelerimize devam edeceğiz. Şimdi turuncu ipimi geçiş yaptım, 1 ve 2 zincir çekiyorum, 17. sırama geçiyorum. Şimdi hemen dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya yine işaretleyicimi takıyorum ki yerimi kaybetmemek adına. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yine bu sıramda da arttırma eksiltme yapmadan ilerliyorum sıra sonuna kadar. Yani 17. sıramı, şu anda 17. sıramdayım. 17. sıramda da arttırma eksiltme yapmadan tamamlıyorum. 2 zincir çekip 18. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak geliyorum. 19. sıramın başında tekrar yeni bir eksiltme için geliyorum. Evet, eksiltmemden sonra 17 ve 18. sıralarımda her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak tamamladım. 18. sıramın sonundayım. Turuncu ipime geçiş yaptım. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekip 19. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda bu şekilde bir tane zincirle geçiyorum. Eksiltme yapacağım yine. Eksiltmelerimiz biraz daha farklı olacak. Şimdi hemen bir zincirimi çektim. Dibindeki üzerine dolamıyorum bu sefer. Dibindeki ilk yarım trabzanıma tığımı batıp ipimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte topluyorum. Bu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Hemen İpimi üzerine dolayıp yanındakine geliyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Son yarım trabzanıma da bir tane yarım trabzan yapmış oldum. Şimdi hemen 20. sırama geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çekip yine bu tarafta olduğu gibi ipimi çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Yine üzerine dolamadan ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak yine bir eksiltme yapıyorum.
buraya tekrar yerimi kaybetmemek adına işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 20. sıramda da eksiltmemden sonra her bir yarım trabzanımı birer tane yarım trabzan yaparak sonda 3 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda bakın 3 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın sonda bir tane ilmeğim kalmış oldu. Bunu bırakıyorum. Hemen ip geçişimi, renk geçişimi yapıyorum. İpimi çekip bir tane zincir çekiyorum. 20. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen 21. sırama geçiş yapıyorum. Şimdi bu noktada bir zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğime değil, hemen yanındaki ikinci sık iğneme, ikinci yarım trabzanıma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sonda 2 tane ilmeğim var. 21. sıramın sonundayım. Hemen bu noktada tığıma yanındaki ilk ilmeğime tığıma batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Son ilmeğime de batıp ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Renk geçişimi yapıyorum. İpimi çekip bir zincir çekiyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Hemen bakın dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sonunda 4 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi bu noktada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen bakın dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi tekrar renk geçişimi yapıyorum. Batamadım, sonuncuya biraz sıkı çekmişim. Evet. Allah gerçekten çok zorladı bu kısım beni. Şimdi zincir çekmeden hemen örgümü çeviriyorum. 23. sırama geçiş yapıyorum. Bakın dibindeki ilk ilmeğe batmıyorum bu sefer. Yine zincir çekmeden geçişim yaptım 23. sırama. Yanındaki ikinci ilmeğime batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanın tepesine birer tane yarım trabzan yaparak sonda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Şimdi tekrar burada bir eksiltme yapacağım. Yanındaki ilk yarım trabzanımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Son ilmeğime de batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak 23. sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi bir renk geçişimi yaptıktan sonra zincirimi çekmeden hemen şöyle siyah. Şimdi hemen bakın dibindekine değil yanındaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekip
bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 3. Baştan itibaren 3 tane sık iğne yaptım. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sonda 4 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Sonda 4 dedim ama 3 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. 24. sıramın sonundayım. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen dibindeki ilk ilmeğimi batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi bu noktada yine turuncu ipime geçişimi sağlayacağım. Hemen ipimi çekiyorum. Dibine batmadan hemen yanındakine bakın, zincirimi çekmedim. 25. sırama geçiş yaptım. Dibine batmadan hemen yanındaki ilmeğime batıp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, 25. sıramda da sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımı yaparak ilerledim. Sonunda bakın 6 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen yanındaki ilk ilmeğime batıyorum ipimi üzerine dolamadan. Sonrakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi hemen renk geçişimi yapıyorum. Bu noktada şöyle ipimi çektikten sonra şöyle bir sıkılıyorum turuncu ipimi. Şöyle siyah ipimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. 26. sırama geçiş yapıyorum. Şimdi bakın şuradan ilki, bir ve ikinciye atlıyorum. Üçüncüsüne tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi biraz şöyle sıkıladıktan sonra ben şu turuncu ipimi de araya alıyorum. Şöyle. Bu noktada hemen yanındakine biraz daha genişleteceğim. Çok sıktırmamaya dikkat edin ki toparlanma olmasın. Çok da geniş bırakmayalım. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve hepsini birlikte, ikisini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bu noktada hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şuraya bir tane zincir de çekebiliriz aslında. Şöyle, hatta ilk yaptıktan sonra bir tane zincir çekersem daha düzgün duracağını düşünüyorum. Bir zincirimi çektim. Yanındakine batıp bir sık iğne yaptım. İlmeğimi eksiltmiş oldum zaten. Her şekilde bu şekilde yapınca da hemen ipimi üzerine doladım. Yanındakilere birer tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bakın, sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek yarım trabzanlarla ilerliyorum. Şimdi yarım trabzanlarımı yaptım. Bakın sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Buraya ipimi, tığım batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Son ilmeğime de batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi hemen renk geçişimi yapacağım. Tığımı batıyorum. Turuncu ipime geçiş yapıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Ve 27. sırama geçiş yapıyorum şu anda. Hemen bakın dibine batmıyorum. Yanındaki zincirimi çektikten sonra yanındaki ilk ilmeğime batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bir sık iğnemi yaptım. Bir yarım trabzan. İkinci yarım trabzanım ve yanındakine
üçüncü yarım trabzanımı yapıyorum. Bir sık iğne, 3 yarım trabzan yaptım. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum ve hemen şurada yanındakine batıyorum. İpimi çekip bir tane kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ovalleştirmiş oldum bu kısmı da. Şimdi artık bu noktada örgümü tamamlamış oluyorum. Kenar tığlamalarına geçiş yapıyorum. Bakın sonda da 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi hemen bu noktada siyah ipimle bir tane zincir çekiyorum ve dibindeki ilk ilmeğime tığım batıp bir sık iğne, pardon, bir yarım trabzanlarla yapacaktım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Artık tığlamaya geçtim. O kadar karışık bir model ki gerçekten anlatırken de aşırı kafa karıştırıcı oluyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi şuradaki 2 ilmeklik boşluğum vardı, hatırlarsanız oraya gelmiş oldum. Şimdi buraya yine bir batıyorum, bakın. Şuradan ilkine batmış oldum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki, bakın, şuradaki ilmeğime batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şöyle döneceğim artık şu şekilde. Şuraya batıyorum. Şöyle bulduğum boşluğa batacağım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şuraya batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime, her bir boşluğuma birer ikişer batabilirsiniz. Yani çok toplamayacak şekilde ayarlayarak, sayının bir önemi yok. Her bir boşluğuma birer tane yarım trabzan yaparak tüm etrafını bu şekilde döneceğiz. Mesela şu köşelerde şuralara ikişer batabilirsiniz, tam oval yere. Taban kısma geldiğimiz zaman önceki parçamızda da yaptığımız gibi taban kısımda 3 tane batıp dönüyoruz. Her birine birer tane yarım trabzan. Son zincirimize yine 3 tane batıyoruz, dönüyoruz. Her birine bu şekilde birer tane yarım trabzan. Yine döndüğümüz kısma 2 tane batıp bu şekilde ilerleyerek başladığımız noktaya gelip yine ilmek bağlama iğneyle ipimizi çekme tekniğiyle bitiriyoruz. Bu parçamızda, 3. parçamızda bu şekilde hazırlanmış oluyor. 3. parçamı da tamamladıktan sonra kenar tığlamalarımı da yaptım. Şimdi kenar tığlamalarımı yaparken köşelere ikişer tane battığımı söylemiştim. Daha sonra bakın ovalleşme olduğu için şu şekilde 3'er tane battım. Şimdi buradan aşağıya doğru indim. Şurada bakın bir köşem var. Tam burada sık iğnelerle başladığımız yer, sık iğne boşluğu bıraktığımız yer. Buraya 3 tane battım. Aşağı indim. Bakın burada şu kısmı arttırmaları bitirdikten sonraki şu eğimli kısma 3 tane battım. Daha sonra düz olan yerlere batarak ilerledim ve tam düz kısmın bittiği yerde yine 3 tane batıp aşağıya doğru devam ettim. Bu köşeme, taban kısmı, alt kısmı 3 tane battım. Geldim yine diğer köşeme 3 tane battım. Dümdüz ilerledim. Bakın tam eksiltmelerimin bittiği yerde yine bir 3 tane battım. Döndüm. Her birini ördüm. Bakın burada köşede 2 tane battım ve diğer tarafı da 2 tane ile bitirdim. Kenar tığlamamı da bu şekilde tamamladım. 3. parçamı da bu şekilde tamamlamış oldum. 4. parçama geçiş yapabiliriz.